Merhabalar, Ruhsal Esintiler YouTube kanalımıza hoş geldin. Bu videoda hem bağımlılıkta hem de diğer tüm psikiyatrik hastalıklarda ortaya çıkan ruhsal belirtilerin bedensel belirtilerle nasıl bir ilişki içinde olduğunu değerlendiriyoruz. Örneğin bulantı, kusma, terleme, çarpıntı, ağrı gibi bedensel belirtilerin kaygı, endişe, mutsuzluk, karamsarlık gibi ruhsal belirtilerle olan ilişkisini değerlendiriyoruz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinde hem bedensel hem de ruhsal anlamda yaşamış olduğun belirtilerin nasıl olduğunu ve nelerle ilişkili olduğunu gördüğünde oldukça şaşıracaksın. Bundan dolayı videoyu sonuna kadar izle ve hiçbir şeyi kaçırma. Bu arada kanalımıza abone olmadıysan abone olabilir ve ürettiğimiz içeriklerden de haberdar olabilirsin. Biz insanoğlunu en kısa tanımlamayla biyopsikososyal bir varlık olarak tanımlıyoruz. Bu ne anlama geliyor dediğimizde bir insanın biyolojik tarafı yani bedensel tarafı var. Bununla birlikte psikolojik tarafı yani ruhsal tarafı var ve buna eşlik eden sosyal tarafı yani toplumsal anlamda bir işlevselliğinin olduğu bir alanı var. Ve bu alanlar birinin diğerinden ilişkisiz ya da bağımsız olduğu alanlar değil. Tam tersine birbiriyle çok yakından ilişkili olan ve birinin diğerini çok yakından etkilediği alanlar. Burada çok net bir semptomdan, bir belirti üzerinden yola çıkacağız ama sen buradaki ilişkileri bir şeker hastalığı için de düşünebilirsin, bir tansiyon hastalığı için de düşünebilirsin veyahut da bir tiroid hastalığı için de düşünebilirsin. Örneğin bir bireyin ağrısının olması, bu karın ağrısı olabilir, baş ağrısı olabilir, omuz ağrısı, bel ağrısı ne dersek diyelim. Böyle bir ağrısının olması yani bedensel bir şikayetinin olması onda ruhsal anlamda sıkıntılara yol açabilir mi? Değerlendirdiğimiz zaman görüyoruz ki bedensel bir ağrısı olan bireylerin genel anlamda yaşam kalitesinin daha düşük olduğunu, işte mutsuzluk ya da karamsarlık gibi bir ruh haline sahip olabildiğini görüyoruz. Yani bizim bedenimizdeki olan bir şikayet bizim ruhsal anlamdaki belirtilerimizi etkileyebiliyor. Peki ruhsal anlamdaki bu şikayetlerimiz bizim toplumsal işlerimizi ya da toplumsal ilişkilerimizi etkiler mi diye düşündüğümüz zaman aslında ilişki burada da çok rahat ve net bir şekilde kurulabiliyor. Örneğin bir birey mutsuz, karamsar ya da isteksizken toplumsal anlamda da bunu yansıtıyor ve kendini yalnızlaştırma ve toplumdan izole etmeye başlıyor. Peki bu bedensel anlamda başlayan şikayet, ağrı, ruhsal anlamda mutsuzluk ve toplumsal anlamda da kendi içine kapanma şeklinde bir sonuçla son buluyor mu acaba? Burada aslında toplumsal anlamda var olan o içe kapanma ağrıyı da arttıran şeylerden biri oluyor. Yani birey yalnızlaştıkça, kendi içine kapandıkça bu ağrısını daha fazla hissediyor ve bu hissettiği ağrının şiddetinin de daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu şekilde aslında ağrıyla başlayan döngü tamamlanmış oluyor. Böylece bir alanda başlayan şikayetin diğer tüm alanlara etkilediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Peki bu döngü böyle bedensel anlamda bir şikayetle başladı ama bunun farklı şekilde mümkün mü? Yani ruhsal anlamda var olan bir şikayet de diğer tüm boyutları etkileyebilir mi acaba? Döngüyü birazcık tersten okumaya çalışalım. Örneğin bir bireyde mutsuzluk, karamsarlık, isteksiz gibi ruhsal belirtiler var. Bu yaşamış olduğu ruhsal problemler onun bedensel problemlerini ortaya çıkartabilir mi? Görüyoruz ki yapılan çalışmalarda ruhsal anlamda sıkıntısı, mutsuzluğu, karamsarlığı, çökkünlüğü olan bireylerin ağrı eşiğinin daha da düştüğünü görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Yani bu bireyler daha fazla ağrı hissedebiliyor. Hatta bu bizim vermiş olduğumuz antidepresan grubu ilaç tedavileriyle bireylerin ağrılarının azalması, işte migren tedavisinde kullanılması veyahut da diyabete bağlı sinir hasarı sonrasında ortaya çıkan ağrıları azaltması da bunu destekleyen şeylerden biri aslında. O zaman şöyle diyebiliyoruz. Ruhsal alanda başlayan bir problem bedensel bir şikayete neden olabiliyor veyahut da ortaya çıkartıyor. Bir başka deyişle de onun şiddetini arttırabiliyor. Peki bu ruhsal belirti evet bedensel problem oluşturdu ama toplumsal anlamda da bizi etkiliyor mu? Çok doğal olarak düşündüğümüz zaman ağrısı olan bir birey gene kendi içine kapanma, işte etrafıyla konuşmama, biraz daha dillenme eğilimine girebiliyor. Yani ağrı bireyi toplumsal anlamda da içe kapatan bir belirti olmuş oluyor. Döngünün son basamağına geldiğimiz zaman
toplumsal anlamda bu içe kapanma hali peki ruhsal durumu etkiliyor mu? Aslında bu ilişki çok net ve çok da iyi bildiğimiz bir şey. Bir birey eğer yalnızlaşıyor, içine kapanıyor ve sosyal anlamda ilişkiler kurmuyorsa kendisi doğal olarak mutsuzluk, karamsarlık gibi daha çökkün duygu durum içine girebiliyor. Burada şunu anlamış oluyoruz. Bu döngünün neresinden başlarsa başlasın herhangi bir alanda çıkan belirti diğer alanların hepsini etkiliyor. Peki bu döngünün içinde bağımlılık nerede diye düşündüğümüz zaman bağımlılık veya diğer tüm psikiyatrik hastalıklar aslında bu döngünün hem tam merkezinde hem de hepsinde. Yani bağımlılıkta da olsa, diğer tüm psikiyatrik hastalıklarda da olsa bu alanların herhangi bir bölümünde çıkan belirtiler bir diğer alanı etkiliyor. Bundan dolayı tüm belirtileri toptan bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Örneğin bağımlı olan bir bireyi düşünelim. Bu kişinin herhangi bir şekilde vücudunda ağrı yaşıyor olması özellikle bizim opioid kullanım bozukluklarında yani eroin kullanım bozukluklarında gördüğümüz şeylerden biri. Bireyler yoksunluk döneminde ciddi şekilde ağrı yaşayabiliyorlar. O ağrıları yaşadığı dönemde madde kullanma eğilimine girebiliyor. Veyahut da bedensel anlamda sıkıntısı, şikayetleri olan bireylerin alkol, sigara veyahut da teknolojik bağımlılıklar, davranışsal bağımlılıkların daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Buna benzer şekilde mutsuz, karamsar, çökkün olan bireylerin de yine bağımlılık potansiyelinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle bireyler işte bu kötü duygu durumdan, kötü ruh halinden kurtulmak için işte geçici olarak rahatlamak için madde kullanabiliyor veyahut da işte sigara, alkol gibi bununla birlikte davranışsal bağımlılıklara yönelebiliyor. Yine bunu destekleyen durumlardan biri işte toplumsal anlamda ilişkilerin azalması, içe kapanma durumu bireyin yalnızlıkla başa çıkmak için alkol, madde ya da işte bu davranışsal bağımlılıklara yönelmesine neden olabiliyor. Baktığımız zaman hem bağımlılıkta hem de diğer tüm psikiyatrik hastalıklarda ya bu üç alan hepsini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Bu alanlardan herhangi birini tek başına değerlendirdiğimiz zaman burada bir şeylerin eksik kaldığını ve yanlış gittiğini görebilmek mümkün. Bu videoda ruhsal belirtilerle bedensel belirtilerin ve toplumsal ilişkilerin nasıl böyle sıkı bir bağ içinde olduğunu gördük. Bu modelden anladığımız bağımlılık aslında sadece bağımlılık değil ya da bu psikiyatrik hastalıklar sadece psikiyatrik hastalıklar değil, aynı zamanda bedensel problemleri ve toplumsal ilişkilerdeki bozulmayı getiriyor. Bu alanların herhangi birinde bir problem oluyorsa bunun hepsini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Umarım yaşamış olduğun ruhsal belirtileri ya da bedensel belirtilerin nasıl bir ilişki içinde olduğunu ve bunun toplumsal anlamda ilişkilerle nasıl yakından bağlantılı olduğunu anlamışsındır. Bu videonun bu anlamda sana faydalı olmasını gerçekten temenni ediyorum. Kanalımıza abone olmadıysan abone olabilir, bildirimleri açabilir ve ürettiğimiz her içerikten de haberdar olabilirsin.